4 Hour Jam, 4 saatte dijital ve fiziksel oyun geliştirme etkinliğidir. Parasız, ödülsüz ve sıralamasız olan bu etkinlik online olarak Perşembe akşam 8'de başlayacak ve gece 12'de bitecek. Neden 4 saat? Genelde game jamler 48 saat sürüyor ve hafta sonu oluyor. Ancak katıldığım jamlerde gördüm ki 48 saat çalıştıktan sonraki yorgunluk birkaç gün boyunca geçmiyor ve günler verimsiz geçmeye başlıyor. Her gün oyun yapan bir insansanız çalışma ritminizi iyi ayarlamanız gerekiyor. Birçok kişi için 48 saatte oyun yapmak büyük bir zorluk olsa da oyun yaparken kullandığınız araçları ve takımınızdaki insanları iyi tanıdıktan sonra 48 saatte bir oyun yapmak çok zor bir hedef olmamaya başlıyor. Ve bugünün çok kullanışlı oyun geliştirme araçlarıyla birlikte oyun prototipi çıkarma süremizi istediğimiz kadar kısaltabiliyoruz. Bu videoda gördüğünüz oyunların hepsi yaklaşık 4'er saatte yapıldı. Ben ve arkadaşlarım bu 4 saat hedefinin mümkün olduğunu kanıtlayan bir sürü oyun yaptık. Videoda da bu oyunları görüyorsunuz. Sadece basit programcı prototiplerinden öte, güzel grafikli, seslerine bile uğraşılmış sonuçlar elde ettik. Ben 4 Hour Jam denemelerine başladıktan sonra oyun yapmada ve hızlı ve pratik karar vermede gözle görülür bir hızlanma yaşadım. Son denemelerimde artık oyunu yetiştirmekte zorlanmayıp ilk birkaç saatte programlama yapıp son saatleri görsel efekt ve ses yapmakla geçirebildiğimi fark ettim. İster programcı, ister görselci, ister sesçi olun, oyun yapmada hızlı prototipleme, pratiklik ve hızlı karar alabilme çok önemli. Neden küçük oyun yapayım ki? Hepimizin bir sürü oyun fikri var. Bu fikirleri yeterince basitleştirip 4 saate sığdırabilirseniz aklınızda yer kaplayan fikirler hard diskinizde yer kaplamaya başlayabilir. Ve büyük projenizi daha önce yaptığınız prototiplerden seçip projeye ayağınız daha yere basacak şekilde başlayabilirsiniz. Para kazanma amacıyla yapılan oyunların başarı oranının çok düşük olduğunu görüyoruz. Yapılan hatalardan bazıları prototipsiz yola çıkmak, kullanılan aracı yeterince tanımamak. 4 Hour Jam bu sorunları çözmenize yardımcı olabilir ve bundan sonraki büyük projelerinizde daha az kararsızlık ve teknik sorun yaşamanızı sağlayabilir. Peki ama neden 4 saat? Tam olarak 4 saat kararını Hotline Miami yapımcısı Cactus'un 4 saatte nasıl oyun yapabileceğinizden bahsettiği Rapid Game Prototyping konuşmasından aldım. Konuşmanın linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ederim. Şimdi kendisinin yaklaşık 4 saatte yaptığı oyunları görüyorsunuz. 4 saatte oyun yapabilmenin güzelliği, normalde hiçbir şey yapmadan geçireceğiniz bir akşam karar alıp aynı akşam oyunu bitirebilme lüksüne sahip olmak. İster proje menajeri olun, ister oyun tasarımcısı olun, prototipleme yeteneğinizin olması gerekiyor. Yanınızda 5 kişiye ihtiyaç duymadan küçük bir oyun yapabilmeniz çok önemli. Etrafınızdaki insanlarla iletişiminizi güçlendirmenizi ve onların yaptığı işleri birinci elden gördüğünüz için daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Bu tarz etkinlikler fail early fail often sözüne uygun şekilde kendinizi hızlı eğitebilmenize olanak sağlıyor. Eğer gerçekten 4 saatte herhangi bir şey yetiştirmenize imkan yoksa, daha yavaş çalışan biriyseniz ya da jam sırasında işleriniz yolunda gitmediyse, jam süresinizi kafanıza göre uzatabilirsiniz. Bu bir sınav değil, yarış değil, bir şeyin kanıtı da değil. Sadece prototiplemeyi hızlandırmayı amaçlayan bir etkinlik. Ancak kendimi 4 saatle kısıtladığım zamanlar gördüm ki 4 saatte oyun yapmak zor olduğundan çok heyecanlı ve eğlenceli bir etkinlik oluyor. Normalde sıkıcı ve yavaş olan oyun geliştirmeyi adrenalinli bir hale getirebiliyor. Oyun yalnızca para kazanmak için yapılmaz. Oyunu sevdiğiniz için yaparsınız. Yaratıcı olmayı, fikirlerinizi hayata geçirmeyi, ekranda piksellerin dans ettiğini görmeyi seven herkesi etkinliğe bekliyorum.